Eldivenleri almadık. Evet, Aydın'ın köy yollarında geziyoruz. 16 Mart galiba günlerden. Bayağı sıcak. 27-26 derecelerde. Topçam ya da Madran Barajı'nın oradan, Topçam değil. Sola barajın kenarından girdik. Forza 250 ile doğanın tadını çıkarıyoruz. Hem de sürüşümüzü geliştirmeye, motora adapte olmaya çalışıyorum. Bu mikrofonu ilk denemem. Mikrofonu ilk deniyorum. Umarım ses güzel geliyordur. Evet, biz, daha doğrusu ben keyfine gezerken insanlar motorla tarlasına, bağına, bahçesine ya da hayvanlarına ulaşıyor, işlerini halletmeye çalışıyor. Dünyanın böyle bir düzeni var. Eldivenleri takmayı unuttum. Az önce bir mola verdim kısa. Şimdi virajlarda bayağı yavaşlıyorum çünkü yollar bozuk. Dar ve şey de olabiliyor. Aniden araba falan çıkabiliyor. Evet, köpek bize bulaşacak mı? Yok, kendi halinde. Derken yollar genişledi. Topçam Barajı'nın orada köyler ikiye yola ayrılıyordu. Madran Barajı, pardon. Bir taraf Dalama diyordu. Dalama tarafına döndük. Subaşı diye bir köyden geçtim. Güzel manzaralar doğa eşliğinde. Tatlı virajlar ama biraz bozuk yollar. Aşağı doğru ineceğiz. Muhtemelen orada otoyolu görüyorsunuzdur. Görüş açımdan. Aydın, Nazilli, Denizli tarafına giden otoyol. Tabii şimdi sağ yol gidiyor. Amca o tarafa dönecekmiş. Şimdi böyle yolumuz böyle giderken o tarafa bir sapak görünce hemen o tarafa gitsem mi? O tarafta ne var? Tabii bir de tabela olmayınca böyle bir cezbedebiliyor. Ama saatimiz 5. Dönüşü de hesap edersek Aydın merkeze döneceğiz. Gezimizi bir yerde sonlandırıp rutin hayatımıza devam etmemiz lazım. Bu ne? PCX mi? APXS. Evet, motora bakarken karşıdan araba geldi. Demek ki ne yapmak lazım? Dikkati dağıtmamak lazım. Çok güzel papatyalar büyümeye başlamış. Ama boyutuna gelmek üzereler. Of, sağ tarafı umarım görüyorsunuzdur. Çok güzel. Daha önce çok tabi yıllar geçti üzerinde YBR 125 kullanmıştım, Yamaha. Onunla böyle şeyleri geziyordum. Onunla çokça kıyaslama yapıyorum aslında motorda. Biraz şey geliyor. Birçok çukuru fazlasıyla hissettiriyor Yamaha. Yani daha böyle ben şehir asfalt motoruyum dedirtiyor. Bilmiyorum ama tabii şey var mı?
amortisör sertliğini ayarlarsak bir şeyler değişir mi? Yine sola giden bir yol. Neymiş? Subaşı geldiğimiz köy. Kasar ve Karanfiller köyüne gidiyor. Aslında buradan gidersem de şey olacak. Öyle yapayım, aslında yapabilirim. Buradan gidersem de geldiğim şeyin tersine rotaya gitmiş olacağım. Yine aynı şekilde Aydın Çine yoluna çıkarız. Barajın sağından gelip barajın pardon. Evet, giderken sağından gidip şimdi solundan barajı tavaf etmiş olacağız. Kamyonu görünce de şöyle düşündüm. Tabii güneş enerji santralleri var. Baraj var. Umarım böyle iş makineleri çok fazla bu yol üzerinde yoktur. Daha güvenli, keyifli bir gezi için. Şimdi çok fazla parametre var. Bakmamız gereken. Çukurlar, yerdeki mıcır, viraj, yolun darlığı, genişliği, karşıdan gelen ya da gelebilecek olan araç, çıkabilecek hayvan. Tüm bunları hesap ederek yol almak gerekiyor. Aslında bir nevi oyun gibi. Bu oyunu daha iyi oynamak için tüm bunlara dikkat ederek optimum bu sürüş gerçekleştirmek lazım. Ama çok fazla biliyorsunuz motor sürümü ciddiyet isteyen bir şey. Bir de şu parametre var, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir yandan da şöyle bir derdiniz var. Sağa sola bakıp manzaranın da tadını çıkarmak istiyorsunuz. Bunların hepsi önemli riskler oluşturuyor. Manzaraya fazla bakarsanız dikkatiniz dağılabilir. Şu çeneyi şöyle bir ayarlayayım. Çok dikkatimizin dağılmasını da istemiyoruz. Manzaraya bakarken bazı görmemiz gereken şeyleri görmezsek ya da göz görürsek bu bizim için hiç de iyi olmaz. İleriden bir duman geliyor, bakın muhtemelen ya orada kum ocağı varmış galiba. Kamyonların geldiği yer orası olabilir. İş makinesi kamyon çıkabilir diyor. Avlama bana lütfen. Köpek görevini yaptı. Beni uyardı. Bura bizim bölge. Benim görevim bu. Uzak dur dedi. Ben de tamam abi dedim, gazı açtım. Çabucak uzaklaştım. Şimdi motor sürerken bir noktadan sonra ilk başta başlıyorsunuz. Sonra eliniz, algılarınız falan açılmaya başlıyor. Daha böyle konforlu, daha güvenli sürebiliyorsunuz. Ama burada bir de şey durumu söz konusu. Bazen de bu konfor vesaire rahatlama hissiyatı veriyor. Bu da bazı şeyleri dikkat etme, önemseme konusunda
algı eksikliği vesaire gibi sonuçlarla birleşebiliyor. O yüzden biraz ilk başta yol alırken sürüşlerde, dönüşlerde vesaire dikkatli olmak, daha sonra yol ve motora alışkanlık haline geldiğimiz durumda da bu gevşeme olabilecek zamanları da takip etmekte fayda var. Bu bilinçle sürersek tam orta sular bizim için ideal. Şimdi asfalta bakın. Kamyon, traktör neyse ağır bir vasıta geçmiş orayı kabartmış, sökmüş, ne derseniz. İşte oradan geçmek istemeyiz. Ya da geçmek zorunda olmak istemeyiz. O nedenle hep böyle bir yol okuma, yön okuma. Sola böyle bir kaçak bakış manzara için. Bunlar tabi hep güvenli sürüş. İlk motosikletimi aldığımda daha böyle 1000 kilometre yapmadan 700-800 kilometrelerde hemen bir güvenli sürüş eğitimine katıldım. Çok faydasını gördüm. Güzel bir eğitimdi. Hatta birkaç kez o eğitimde öğrendiğim şeyler sayesinde sorun olabilecek, kaza olabilecek durumlardan kaçınmıştım. Aradan 2 sene kullandım. Aradan böyle bir 6 sene 7 sene zaman geçti. Motorsuz bir hayatım oldu. Şimdi tekrardan motora geçince birincisi motora adaptasyon, bu sürüşlerin, onun dışında o güvenli sürüşte aldığım eğitimlerin hatırlanması, uygulanması. Çünkü bu refleks motor, psikomotor davranışlar olarak gerçekleştirilen şeyler. Hani sürekli ay soldan gideyim, sağdan gideyim, şimdi frene basayım, basmayayım falan illaki olur ama sürekli o kafada hareket etmiyoruz. Bir noktadan sonra vücudumuz, zihnimiz arka planda kendi kendine yavaşlayacağı yeri, hızlanacağı yeri, içeriden mi girecek, dışarıdan mı girecek viraja, onları kendisi otomatiğe bağlayarak uygulamaya başlıyor. İşte bu eski bilgilerin tekrar iyice yerleşmesi için, pekişmesi için de ara ara böyle sürüşler yaparak sürüşümü, tekniğimi iyileştirmeye çalışıyorum. Şu anda Kasar köyüne geldik. Kaşar değil, Kasar. Böyle bir, herhalde buna dağ köyü derler. Allah, ata bak. Eşek. Eşek 1, eşek 2 ve amca seyir halinde. ...2012 modeldi diye hatırlıyorum. Ya da 2013 model. 0 almıştım YBR'yi. Keyifle kullandım. O zamandan bu zamana değişen şey ne? O kullandığımız araçlar ABS yok. Düz karbüratör. Enjeksiyon var mı yok mu hatırlamıyorum. Güzel araç ama aynı zamanda teknolojiden yoksun. ABS olmadığı için ön arka tekerde, en ufak bir ani frende tekerin kitlemesi başımıza geliyordu. Şimdi yeni araçlarda ya da Forza 250'de ABS özelliğinin olması güvenlik anlamında konforlu bir sürüş sağlıyor. Bir de TCS
traction control TCS galiba olması da gazı siz gereksiz yere açtığınızda motorun patiye düşmesini engellemesi de yine aynı şekilde frenlediğinde kızaklaması gibi. Fazla gaz verdiğinizde patinaja düşmemesi de güvenlik için çok önemli, faydalı şeylerden biri. Şimdi bu gibi keskin göremediğimiz virajlarda, köy yerlerinde bazen, yani bu da bir tercih, kornaya basabilirsiniz. Çünkü boş doğa, arazi, hani korna birilerini rahatsız etmez ama karşıdan gelebilecek bir araca önceden ya da insana sizin varlığınız hakkında bir uyarı, bilgi verme anlamında da iyi bir seçenek olarak söylenebilir. Bugün pazar günü, muhtemelen bu kadar araba vesaire araç görmemizin sebebi de aslında köyde oturmayan ama burada bağ bahçe bir şeyler olan insanların hafta sonu fırsat bilip ya keyif yapmak için hem malını mülkünü buradaki şeyini kontrol etmek için hem de varsa yapılması gereken işler yapması için bir fırsat olarak değerlendirmişlerdir diye düşünüyorum. Şimdi Ramazan günü olduğu için pek fazla insan göremiyoruz diye düşünüyorum piyasada. Bir de bu bölgede yazın sıcaklarda motor sürdüğünüzde insanları göremezsiniz. Çünkü o sıcaktan etkilenmeyecek şekilde evinin damına vesaire içine bir yere girer. Ne zaman ki sıcak etkisini azaltır, o zaman insanlar gün yüzüne çıkmaya başlarlar. Böyle virajlar keyifli. 3 tane viraj ve uzun bir alanı görebiliyorum. Ara ara da arkamı kontrol etmeyi unutmuyorum. Tabii ki motor, rüzgar vesaireden etkilenen bir araç. Gürültü halindeyiz. Sürekli kulaklarımız bir gürültüye maruz kalıyor. Arkamızdan bir araç geldiğinde bazen sesini duyamadığımız için illaki görerek onun farkına varmamız gerekiyor. Bu arada öbür barajın diğer tarafından geldiğimiz yolla bu yolu kıyaslarsak bu yol çok daha hoşuma gitti. Diğer yoldan gelip buradan dönülebilir ya da yol daha iyi diye buradan gelip buradan dönerek bir rota çizilebilir. Karanfiller köyüne geldik. Acaba neden ismi Karanfiller diye de geliyor insanın aklına. Galiba bu yolu belediye yapmış. Yenilemiş. Bir taşla iki kuş. Hem arabaya ben geliyorum diye uyarı verdik, hem de amca selam olarak aldı. İkisine de okeyim. İkisi de benim için iyi. Mesela yolda giderken dikkat etmeniz gereken böyle yerlerde hayvancılıkla uğraşıldığı için bazen böyle yol üstündeki hayvan pislikleri dikkat etmemiz gereken bir parametre olabiliyor.
diğer taraftan gelirken bu kadar gazı rahat açamıyordum. Burada daha yolun düzgünlüğüne güvenerek yatırma vesaire konusunda daha iyi, keyifli bir sürüş oluyor. Hafif sollu gidiyoruz ya da zihnimiz öyle gidiyor. Baktığımız yer çok önemli. Nereye gitmek istiyorsak oraya bakıyoruz. Çukur gördüysek çukura bakmayıp ilerideki yere, gideceğimiz yere odaklanırsak o çukura düşmemiz olasılığı azalır. Diğer türlü çukura odaklanırsak o çukura girme olasılığımız artıyor. YBR bu yollarda keyifli. Sadece süspansiyon olarak, ama YBR diyorum, Forza 250 keyifli bir motor. Bagaj depolama hazmi vesaire. Ama tabi dediğim gibi biraz süspansiyonu yumuşatırsak nasıl olur? Bir arkadaşımla konuşmuştum bu konuyu. Hiç bozma dedi. Ayarı neyse o kalsın. Diğer bir arkadaşımın CRF 250 Rally sine oturduğunda onun mesela süspansiyonunun çok yumuşak olduğunu gördüm. Biraz konforlu bir yolculuk istiyor insan bu çukurlarda vesaire, ama acaba şey mi? Şimdi konfor sele kullanıyor insanlar. Bu hissiyattan dolayı mı? Ben de hiç konfor sele kullanma gibi bir niyetim pek olmadı. Bisiklette kullandım. İki tekerin bir özelliği, poponun illaki acır. Hatta şöyle bir şey var, bisiklette daha bariz. Uzun süre motora, bisiklete binmezsen ilk 1-2 gün bindiğinde çok acır. Sonra düzenli binmeye devam edersen popon buna alışıyor. Motor tabi bisiklete göre çok daha konforlu bir koltuğa sahip. Şimdi mesela bir kendimce benim söyleyebileceğim parametrelerden bir tanesi, bir müddettir karşıma araba çıkmıyor. İşte burada da şöyle bir gevşeme olabilir yine dikkatimizde. Araba çıkmayacak algısı oturmaya başlıyor. Sonra birden bir araba çıkınca afallıyoruz. Ya da öncesinde onun önlemini alma konusunda daha gevşek davranılabiliyor. O yüzden hep böyle algımız araba çıkacakmış gibi olması gerekiyor. Hep de bakışımızla bir yolu sürekli etüt ediyoruz. Yolu gördük, açtım gazı. Yolun devamını görmüyorum. Çukurlar var, kapadım. Gazı kapadım. Kestim yani gaz vermeyi. Evet. Barajı göreceğimiz bir noktaya geldik. Gördüğünüz gibi baraj orada duruyor. Yine güneş panelleri de karşımıza çıktı. Sağ tarafta çiçeklerin güzelliği. İşte motor sürmenin böyle bir özgürlük, terapi özelliği var bence. İşte dört duvar arasında ya da şehirde göremeyeceğin ya da bunların verdiği rahatlamayı orada bulamayacağım bir durum söz konusu. Artı motor için söylüyorum. Motor sürmenin de kendince bir keyfi, zevki.
baraj olduğu için sol taraf tellerle çevrili. Baraja girmek, balık tutmak vesaire birçok şey yasak. İnsanların güvenliği için. Sağ tarafta da güneş panelleri var. Onların olduğu iş sahasına girmek yasak. Solda da varmış. Öyle bir alandan geçiyoruz. 12 MW artı 5 diyor. Bilenler yoruma yazsın. 12 megawatt gibi bir şey mi acaba? Yolculuğa çıkmadan önce zaten depodaki yakıt 50 kilometre anca götürür diyordu. Ama onun dışında bu tarz köy yollarına girmeden önce depoyu fullemenizi tavsiye ederim. Çünkü herhangi bir yakıt istasyonu olmayabiliyor. En iyimser tabloyla daha önce de yaşadığım bir şey. Yol çok hoşunuza gidiyor ve devam ettikçe etmek istiyorsunuz. Sonra zamanımız da var diyelim. Sonra bir bakıyorsunuz yakıt götürür mü, getirir mi? O stresle geri dönüyorsunuz. Sırf bu bile bence çok önemli bir parametre. Yolculuk öncesi depoyu doldurma konusunda. Evet, şeye inmek üzereyiz. Baraj zaten Aydın Çine yolu arasındaki yolda başlıyor. Şimdi barajın olduğu yere gelip oradan şeye bağlanıyoruz. Aydın için gidecek ana yol diyelim. Evet, ana yol. Doğru kelime bu olsa gerek. İşte bahsettiğim yol tabi böyle takır takır takır. Çok böyle sürerken şeymiş gibi görünmüyor. Ama üzerinden geçerken bir bakıyorsunuz takır 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 sallanıyor. Keyifli bir yol oldu benim için. Anlık şöyle bir saat, 1,5 saat gezip bir stres atmak, kafa dağıtmak için yapmış olduğum bir geziydi. Buradan yola çıkıyor mu? Çıkıyor gözüküyor. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmasını, bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Oh, insan bir de şey diyor, deminki yoldan sonra bu yol böyle çok daha sarsıntı olmayan güzel, keyifli bir yol. Onun da ayrı bir güzelliği var. Şurada artık ihmal etmeyip eldivenlerimizi giyelim.